Bir tarafta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, diğer tarafta ise Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Hindistan. Dünyada artık yeni bir iki kutuplu cephe oluştu. Eskiden Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği cepheleri vardı. Şimdi de Orta Doğu'da ve Asya'da yeni ittifaklar yükseliyor. Pakistan'ın en büyük rakibi kim diye sorarsanız Hindistan deriz değil mi? Bu sıralar bir zamanlar beraber ortak olanlar şimdi karşı karşıya. Kimden mi bahsediyoruz? Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Artık iki ülke birçok cephede karşı karşıyalar. Gelelim bu ittifakların kritik başrollerine. Türkiye ve İsrail. 7 Ekim'de başlayan Gazze işgalinden bu yana iki ülke arasında çatışma ortamı hep sıcak kaldı. Suriye'de Esed'in devrilmesinden sonra Türkiye ile ara ara karşı karşıya geldi İsrail. Sadece Orta Doğu değil, Yunanistan'la kurduğu ittifaklarla Doğu Akdeniz ve Ege'de de boy göstermeye çalışıyor. Türkiye'de İsrail'in yayılmacı ve saldırganlığına karşı hep etki alanı oluşturma peşinde. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria but also in Gaza, through the front door and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. Bir tarafta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu, omurgasını İslam dünyasının sert gücünün oluşturduğu bir yapı, diğer tarafta ise Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Hindistan'ın oluşturduğu teknoloji ve ticaret odaklı ama son derece agresif bir karşı cephe. Peki bu noktaya nasıl geldik? Her şey Riyad'daki saraylarda hissedilen o derin güvensizlik duygusuyla başladı. Envanter serimizin yeni bölümüne geçmeden önce size hatırlatmamız gereken bir şey var. GZT ailesi olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, içerikleri sizler için hazırlıyoruz. Eğer sizler de görülmeyeni görmek, gizli ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız bu iki cepheyi anlatmaya başlayalım. İsrail'in Gazze'de başlattığı ve kısa sürede Lübnan'a, İran'a, Katar'a ve Suriye'ye, oradan da tüm bölgeye yaymaya çalıştığı sınırsız saldırganlık politikası bölgede arayışlara sevk etti. Yıllarca Amerika'nın güvenlik şemsiyesine güvenen Suudi Arabistan, İsrail'in bu kontrolsüz gücü karşısında Washington'ın sessiz, hatta teşvik edici tavrını gördüğünde tarihi bir kırılma yaşadı. Özellikle Katar'a yapılan saldırı bunun en net tablosuydu. Oysaki Katar, Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında. Hava savunma sistemleri orada konuşlu. Ancak hiçbir müdahale yapmadılar. Riyad yönetimi Amerikan garantisinin bir kağıt parçasından ibaret olduğunu anladı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman için denklem basitti. Eğer İsrail nükleer bir güçse ve arkasında Amerika varsa, Suudi Arabistan'ın da nükleer bir kalkanı ve konvansiyonel bir ordusu olmak zorunda. İşte tam bu noktada gözler doğuya, İslam dünyasının tek nükleer gücü olan Pakistan'a çevrildi. Pakistan'ın sahip olduğu nükleer ölümcül dediğim nükleer kabiliyetleri Suudi Arabistan için bölgede nedenli bir oyun değiştirici güç çarpanı olacağını tabii ilişkilerin bağlılığına göre değerlendirmek lazım. Hani Pakistan Suudi Arabistan için bu gücünü kullanır mı? Çünkü bunun bir sorumluluğu var. Bunu kullanma beyanının dahi bir sorumluluğu var. Hani siz İsrail'e karşı ben ya da bölgede bir ülke ismi vermeye de gerek yok. Suudi Arabistan'a yapılabilecek herhangi bir müdahalede ben nükleer gücümü kullanırım ifadesi çok ciddi bir yankı uyandırır. Çünkü dediğim gibi hani Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Rusya taktik seviyede bile bunun kullanımından kaçınmaktadır. Uzun vadeli ve yıkıcı etkileri olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama Pakistan ile Suudi Arabistan arasında böyle bir anlaşmanın olma ihtimalinin konuşulması bile aslında bu ihtimaller üzerine düşünüldüğünü gösteriyor. Hani yarın bir gün Suudi Arabistan için Pakistan bu topa girebilir mi? Girebilir. Çünkü bu ihtimaller artık sesli bir şekilde ifade ediliyor. Pakistan, Hindistan ve İsrail'in tüm çabalarına karşı nükleer silahını geliştiren ülke. Özellikle Hindistan karşısında nükleer denge olarak duruyor. Bugün Hindistan, Pakistan'a rahatça saldıramıyorsa bunun en büyük sebeplerinden biri nükleer silah. Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ilişki her zaman kardeşlik üzerine kurulu. İki ülke arasında yapılan görüşmelerin detayları basına sızmasa da istihbarat raporlarına yansıyan gerçek şuydu. Suudi Arabistan, Pakistan'ın nükleer programını yıllarca finanse etmişti
ve şimdi bu yatırımın karşılığını yani nükleer korumayı talep ediyordu. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Riyad ziyaretleri sıklaşırken varılan mutabakat, Pakistan ordusunun seçkin birliklerinin Suudi topraklarında konuşlanmasını ve olası bir varoluşsal tehditte Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının Suudi Arabistan için devreye girmesini içeriyordu. Yani şöyle özetlersek, İsrail Suudilere saldırırsa Pakistan'a da saldırmış olacak. Böylece NATO'nun 5. maddesi gibi üye ülkeye saldırı olursa tüm ülkelere saldırı olmuştur maddesi devreye alınacak. Biri paranın, biri de nükleer gücün sahibi. Peki Suudi Arabistan nükleer silah elde eder mi? Dolaylı olarak Pakistan sayesinde elde ediyor. Ancak Prens Selman'ın bir sözü var. Eğer İran nükleer silah sahibi olursa biz de oluruz. If they get one, will you? If they get one, we have to get one. For security reason, for balancing power in the Middle East, but we don't want to see that. Pakistan'ın üretim gücü ve ekonomisi gelişmiş değil. Suudi ordusuysa hala batıya bağımlıydı. İşte Türkiye tam bu boşluğu dolduran oyun kurucu olarak sahneye çıktı. Türkiye'nin bu üçlü yapıdaki konumuna baktığımızda teknolojik kapasitesi olarak çok üst seviyede ve ana aktörü olarak ifade edebiliriz. Diğer ülkelere baktığımızda Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir ekonomik gücü var. Pakistan'a baktığımızda çok ciddi bir insan kaynağı potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Ve iki ülkenin de teknoloji işbirliklerine oldukça açık ve yatkın olduklarını görüyoruz. Ve bulundukları bölgelerde de önemli pazarları teşkil ediyorlar. Hem Pakistan hem Suudi Arabistan referans diyebileceğimiz pazarları teşkil ediyorlar. Bu Türk savunma sanayinin iki ülkeyle olan ilişkilerinde aslında bölgeye açılma noktasında önemli bir etkiye sahip oluyor. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde bir fuar gerçekleştirdik. Savunma sanayi fuarı, World Defense Show diye. 120 firmayla Türkiye en çok katılımcı ile yer alan ülke konumundaydı. Bu da bizim hem Suudi Arabistan hem bölge pazarında olan ilgimizi gösteriyor. Çok ciddi bir ilgimiz var. Burada çeşitli anlaşmalar da imzalandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yakın gelecekte de çok ciddi miktarlarda yeni anlaşmaların aslında imzalanmasını bekliyoruz biz. Pakistan'a baktığımızda zaten Pakistan'da uzun dönemdir devam eden hem projelerimiz var hem de ihracat faaliyetlerimiz var. Ankara, Riyad ve İslamabad arasındaki bu hat sadece bir savunma paktı olmaktan çıkıp bir üretim ve güç birliğine dönüştü desek yeridir. Türkiye, ittifaka kağıt üstünde katılmış değil. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ittifakını konuşuyoruz. Ne aşamada Sayın Bakan? Şimdi bize bu sorulduğu zaman biz şunu ifade ediyoruz. Buradan da resmi söylem olduğu için değil, gerçek olduğu için. Başka bir cevaptan da kaçındığım için de değil. Burada biz bölgemizde geniş katılımlı bir ittifakın olmasından yanayız. Yani Cumhurbaşkanımız bunun baştan beri böyle olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü bölge ülkelerinin arasındaki güven iklimini oluşturmazsanız, şu ana kadar başımıza ne bela geldiyse bölgede bu güvensizlikten geldi. Suudi Arabistan ve Pakistan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisinin ne kadar önemli olduğunun farkında. Pakistan'ın yıllardan beridir Türkiye ile olan yakın dostluk ilişkisini hepimiz biliyoruz. Suudi Arabistan'a yapılan son ziyarette de Türkiye ile yakın ilişki iyice katlanarak artıyor. Savunma sanayide yeni anlaşmaların sinyalleri geliyor. Türkiye'nin bu ittifaka dahili sadece diplomatik bir el sıkışma değil, Akıncı TİHA'ların, Milgem korvetlerinin ve Kaan savaş uçağının masaya konduğu bir silah ticaretinden bahsediyoruz. Bilhassa insansız sistemlerde çok ciddi anlaşmalar imzalandı. Bunlar hem doğrudan ürün tedariği hem de bunların ortak üretimine yönelik. Burada işte Baykar'ın TB3, Akıncı ürünleri öne çıkıyor. İnsanlı uçaklarda baktığımızda yakın zamanda Kaan savaş uçağı çok dile getirildi. İşte burada ABD'nin bir serzenişi olmuş, işte siz ne istediğinizde biz vermedik gibisinden. Suudi Arabistan Kaan'a olan ilgisinden biraz dertleniyorlar bu noktada. Ama bizim Pakistan'la halihazırda Kaan projesinde bir işbirliğimiz var. Suudi Arabistan'da projenin ortağı olmak istiyor. Yani ben sadece tedarik etmek istemiyorum. Bu aynı zamanda benim ülkemde üretilsin şeklinde bir teknolojik ve üretim kabiliyeti kazanayım şeklinde bir yaklaşım var. Suudi Arabistan, Türkiye ile tarihin en büyük savunma sanayi ihracat sözleşmesini imzalayarak Türk SİHA'larını sadece satın almakla kalmadı. Bunların üretim teknolojisini de topraklarına taşıdı. Öte yandan Pakistan, donanmasını Türk gemileriyle yeniliyor. Hava kuvvetlerini Türk teknolojisiyle modernize ediyor. Gelelim bir diğer ittifaka. İsrail,
Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Hindistan düşmanımın dostu düşmanımdır prensibiyle bir araya gelerek dolaylı olarak ittifak halinde. Birbirleriyle görüşmeler yapıp anlaşmalar yapıyorlar. Hindistan açısından bakıldığında gelişmiş yine savunma sanayi açısından gelişmiş sistemleri erişimin kapısı İsrail olarak görülmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri açısından da hem bölgedeki statükonun korunması yani bölgedeki diğer aktörlerin daha da güçlenmemesi için en önemli partnerlerden birisi artık daha ayyuka bir şekilde İsrail olarak öne çıkıyor partner olarak Birleşik Arap Emirlikleri açısından. Özellikle İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede istediği gibi at koşturma peşinde. Birleşik Arap Emirlikleri bölgede Suudi Arabistan'ın gölgesinde kalmak istemiyor. Ama Suudiler Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne darbe vurdu. Yemen'de haritayı 5 günde değiştirdiler. Abu Dhabi yönetimi Suudi Arabistan'ın aksine İsrail'i bir tehdit olarak değil, İran'a ve bölgedeki İslami hareketlere karşı bir ortak olarak görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki yakınlaşma istihbarat paylaşımından ortak hava savunma sistemlerine kadar uzandı. Hindistan ise bu denklemin bir diğer ayağı. Yeni Delhi, Pakistan'ı ve Türkiye'yi düşman olarak görüyor. Çin'in kuşatmasını kırmak ve Pakistan'ı çevrelemek isteyen Hindistan, İsrail'in teknolojisine ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini arkasına almak istiyor. Bu iki blok arasındaki gerilim sadece diplomatik salonlarda değil, sahadaki vekalet savaşlarında da kendini gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan kağıt üzerinde müttefik gibi görünseler de Yemen'de birbirlerinin boğazına sarılmış durumdalar. Ancak Suudilerin son hamlesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de durumu hiç iyi değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin amacı Yemen'in limanlarını ve Sokotra adasını kontrol ederek Hint Okyanusu ticaretini tek eline almak. Bu durum Kızıldeniz güvenliğini önceleyen Suudi Arabistan için kabul edilemez bir ihanet olarak görülüyor. Daha güneyde, Afrika'da ise Türkiye ve İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ittifakı karşı karşıya geliyor. Somali bu büyük savaşın en net görüldüğü cephe. Türkiye, Somali merkezi hükümetinin en büyük destekçisi, ordusunun eğitmeni ve donanmasının kurucusu konumunda. Türk donanması, Somali karasularını koruma görevini üstlenerek Kızıldeniz'in girişini tutuyor. Buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesiyle ve Etiyopya ile anlaşarak Türkiye'nin etkisini kırmaya çalışıyor. İsrail, Kızıldeniz'de Türkiye'nin kurduğu bu deniz hakimiyetinden, gemilerinin ve denizaltılarının hareket alanının kısıtlanmasından korkuyor. Şimdi gelelim bu iki bloğun güç karşılaştırmasına. Hangi ülke, hangi silahla nerede üstün? Türkiye'den başlayalım. Bloğun savunma sanayi üssü, bölgesel hava hakimiyetinde oyunun kurallarını değiştiren ülke. Envanterindeki yüzlerce İHA, SİHA, Bayraktar TB2, Akıncı, Aksungur, Anka, insansız savaş uçağı Kızıl Elma ile eli çok güçlü. Dünyanın en önde gelen ülkelerinden. Envanterinde 200'den fazla F-16 savaş uçağı bulunuyor. F-4 savaş uçağından da 30 adet bulunmakta. Ancak bu İsrail'in modern hava kuvvetlerine karşı yetersiz. F-16 Block 70 Viper görüşmeleri sürüyor ama kriz hala çözülemedi. Para konusunda Amerika yüksek fiyat istiyor. Alım onaylansa bile uçakların gelmesi geç olacak. Asıl büyük koz yakın gelecekte göklerde göreceğimiz 5. nesil milli muharip uçak Kaan. Yerli uçak Türkiye'nin havacılık anahtarı diyebiliriz. Ayrıca hafif taarruz ve eğitim uçağı Hürjet'le Türk Hava Kuvvetleri envanterine güç katacak. Ayrıca Altay tankıyla beraber Kara Kuvvetleri envanterini güçlendiriyor. Denizlerde ise Türkiye Mavi Vatan doktrinini okyanuslara taşıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu güç aktarımının amiral gemisi. Ona eşlik eden Milgem Ada sınıfı korvetleri ve İstif sınıfı fırkateynler yerli torpidolar ve füzelerle donatılmış durumda. Suyun altında ise havadan bağımsız tahrik sistemli Reis sınıfı denizaltılar, sessizliğiyle Ege ve Akdeniz'in en tehlikeli avcıları. Türkiye'nin vuruş gücünü ise Atmaca gemi savar füzeleri, Çakır seyir füzeleri ve Tayfun balistik füzeleri oluşturuyor. Bu füzeler Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar uzanan korkutucu bir vuruş menzili sunuyor. Hava savunmada ise Siper, Hisar O artı ve Korkut sistemleri çelik kubbe projesiyle katmanlı bir kalkan örüyor. İttifakın en kilit ülkesine gelelim. Pakistan.
en büyük caydırıcılığı elindeki balistik füze envanteridir. Şahin 3 balistik füzeleri 2750 kilometre menziliyle İsrail'i ve Hindistan'ın tamamını vurma kapasitesine sahip. Nasr taktik nükleer füzeleri ise sahada düşman zırhlı birliklerini durdurmak için tasarlanmış. Bu füzeler nükleer başlık taşıyabilme özelliğiyle Pakistan'a dokunulmazlık sağlıyor. Hava kuvvetlerinde ise Çin'le ortak üretilen ve sürekli modernize edilen JF-17 Thunder uçakları sayısal üstünlük ve maliyet etkinliği sağlıyor. Ayrıca Çin'den alınan J-10C uçakları Hindistan'ın Rafal'larına karşı dengeleyici bir güç olarak envanterde. 4 gün süren savaşta Pakistan uçaklarının Hindistan Rafal'larına karşı nasıl etkili olduğunu gördük. Pakistan donanması ise Türkiye'den aldığı 4 adet Babür sınıfı korvet ve Çin'den aldığı Hangor sınıfı denizaltılarla Hint donanmasına karşı alan kapatma stratejisi uyguluyor. Suudi Arabistan bu bloğun para gücü. Kraliyet Hava Kuvvetleri bölgenin en gelişmiş F-15SA filolarına sahip. Bu uçaklar standart F-15'lerden çok daha fazla silah yükü taşıyabiliyor. Ayrıca İngiliz Eurofighter Typhoon uçakları da hava gücünün bel kemiğini oluşturuyor. Kara gücünde ise Amerikan M1A2 Abrams tankları var. Ancak Suudilerin en büyük hamlesi Türkiye ile yaptıkları anlaşmalar. Akıncı TİHA'ların yerli üretimi için kurulan fabrikalar ve TUSAŞ'la Gökbey helikopteri için yapılan ortak üretim anlaşmaları Suudi ordusunun satın alan değil, üreten bir yapıya dönüştürüyor. Ancak Türkiye'den bir başka ilgi duydukları ise Kaan. Eğer F-35'ten istediğini alamazsa Suudiler Kaan'ı almaya, hatta ortak olmaya çalışabilir. Gelelim karşı tarafa. İsrail bloğun teknolojik beyni. Tartışmasız en büyük kozları F-35I Adir savaş uçakları. Orta Doğu'da görünmeden vurabilme yeteneğine sahip tek hava kuvveti şu an için onlar. Baktığımızda İsrail'in kendi algıladığı tehdit ve güvenlik çıkarları şemsiyesinde bir hava kuvvetleri yapılanması var. Burada işte F-35 Adirleri görüyoruz. İşte F-16'larda özgün bir modelleri var. Kendi ihtiyaçlarına yönelik şekillendirilmiş çözümlere sahipler. Ancak burada hava kuvvetleri dediğiniz şey sadece muharip uçaklardan teşkil bir yapı değil. Hava kuvvetleri içerisinde sizin tanker uçaklarınız var. Havada erken ihbar ve komuta kontrol uçaklarınız var. Baktığınızda sizin bu kuvvet bünyesinde arama kurtarma yapılanması var. Gibi çok fazla parametreden oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Nitelik ve niceliğin ikisinin de çok öne çıktığı bir yapıdan bahsediyoruz. Türkiye'nin halihazırda baktığımızda F-35 İsrail'in sahip olduğu F-35'ler kadar nitelikli bir savaş uçağımız maalesef yok. Kaan projesiyle biz buna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu noktada olmayı hedefliyoruz. Ayrıca F-16 ve F-15 savaş uçakları bulunuyor. Orta Doğu'nun en modern hava kuvvetlerine sahipler. Demir Kubbe, Davut Sapanı ve Arrow 3 hava savunma sistemleri dünyanın en katmanlı koruma kalkanını oluşturuyor. Ancak İsrail'in stratejik derinliği yok. Yani coğrafyası çok dar. Bu yüzden hava kuvvetlerine ve nükleer kapasiteli olduğu iddia edilen Jericho füzelerine güveniyorlar. 90 adetten fazla nükleer silahı olduğu düşünülüyor. Merkava tankları kara kuvvetlerinin en önemli kuvvet çarpanı. Dünya devlerinden aldıkları teknolojik ve yazılım destek sayesinde ordu donanımı ve füze sistemlerinde en öndeler. Ayrıca İHA alanında öncü ülkelerden olsalar bile Türkiye'nin oluşturduğu etkiden çok gerideler. Birleşik Arap Emirlikleri küçük ama son derece modern ekipmanlara sahip. F-16 Block 60 uçakları dünyadaki en gelişmiş F-16 versiyonlarından biri. Ayrıca Fransa'dan sipariş ettikleri 80 adet Rafale uçaklarıyla hava güçlerini çeşitlendiriyorlar. Kara gücünde Fransız Leclerc tanklarını kullanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin asıl gücü ise paralı askerlerden oluşan özel birlikleri ve lojistik kabiliyeti. Yemen'de ve Libya'da gördüğümüz üzere Birleşik Arap Emirlikleri ordusu sahada vekalet savaşlarını yönetme konusunda uzmanlaşmış durumda. Ancak Yemen'de Suudilerden ağır darbe aldılar. Ayrıca hava savunmada ise Amerikan taat sistemlerinin yanı sıra İsrail'den aldıkları Spider ve Barak 8 hava savunma sistemleriyle İran ve Yemen kaynaklı füze tehditlerine karşı koruma sağlıyorlar. Yerli savunma şirketi H Group ise kamikaze dronlar ve elektronik harp sistemleri üzerine yoğunlaşıyor. Pakistan'ın ezeli
düşmanı Hindistan'a gelelim. Hindistan, bloğun ağır siklet güreşçisidir. Askeri kapasitesi İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplamından kat be kat fazladır. Denizlerde INS Vikrant ve INS Vikramaditya adlı 2 adet uçak gemisiyle Hint Okyanusu'nda mutlak hakimiyet peşindeler. Ayrıca Arihant sınıfı nükleer denizaltıları su altından nükleer vuruş kabiliyeti sunuyor. Füze teknolojisinde Rusya ile ortak geliştirdikleri Brahmos süpersonik seyir füzeleri dünyanın en hızlısı olarak biliniyor ve gemilere karşı korkunç bir tehdit oluşturuyor. Hava kuvvetlerinde ise Fransız Rafale, Rus Su-30 MKI ve yerli Tejas uçaklarından oluşan devasa ama lojistik açıdan karmaşık bir filo var. Hindistan, İsrail'in en büyük silah müşterisi olarak İsrail yapımı ELW-2090 erken uyarı radarları, Heron İHA'ları ve füze sistemlerini ordusuna entegre etmiş durumda. Ayrıca Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri de Hindistan semalarını koruyor. Görüyoruz ki iki blok arasındaki denge asimetrik bir yapıya sahip. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri Hindistan hattı şu an için ilk vuruş ve yüksek teknoloji konularında bir adım önde görünebilir. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan hattı savaşın sürdürülebilirliği ve stratejik derinlik konusunda çok daha büyük bir potansiyele sahip. Türkiye'nin öncülüğünde gelişen savunma sanayi, ambargolardan etkilenmeyen, mühimmatını kendi üreten bir yapı kurdu. Bu, uzun süreli bir çatışmada hayati öneme sahip. Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı bu bloğa dokunulmazlık sağlarken, Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve enerji kozu, diplomatik arenada rakiplerini boğabilecek bir kapasite sunuyor. Karşı blokta ise Hindistan'ın kendi iç sorunları ve Çin tehdidiyle meşgul olması, İsrail'in küresel kamuoyunda yalnızlaşması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin boyundan büyük işlere kalkışan yapısı ittifakın zayıf karnını oluşturuyor. Abu Dhabi yönetimi Suudi Arabistan'ın aksine İsrail'i bir tehdit olarak değil, İran'a ve bölgedeki İslami hareketlere karşı bir ortak olarak görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki yakınlaşma, istihbarat paylaşımından ortak hava savunma sistemlerine kadar uzandı. Hindistan ise bu denklemin bir diğer ayağı. Yeni Delhi, Pakistan'ı ve Türkiye'yi düşman olarak görüyor.